işte buradan geliyor. Kurdu zaten göremezsin. Çok lüks bir şey hayvan. O kadar uyanık ki. Evet. Adamla 52 gün belgeselde kamera kurmuşlar bunlardan. Bir kere giriyor görüntü. Bir kere geliyor su içerken böyle 10 kere sağına soluna bak. Her köpek gitmiyor yani burada. 100 köpekten 3-5'e gider. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarında sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Balıkesir'deyiz. Eren'le birlikteyiz. Eren'le birlikte yaptığımız bu ikinci video. Eren selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam. Hoş geldin Nasılsın tekrar. bro, iyisin? İyiyim brocum, sağ ol. Tekrar hoş geldin. Bizim bir araya gelmemizden oldukça mutluluk duyan ciddi bir kitle oldu. Baya sevindiler. Ben de kendim de sevindim şahsen. İyi oldu. Yani Güzel. gelmene sevindim. İyi oldu, hem burada köpekleri de çekiyoruz. Olan hadiseleri de çoğu insana aktarabiliyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Güzel oldu yani. Evet değerli dostlar, Eren Balıkesir'in doğusunda Kütahya sınırına yakın bir noktada yaşıyor. Bölgeyi özellikle hem Eren açısından hem de buradaki vahşi hayvanların popülasyonu açısından tam nokta olarak vermeyi istemiyorum. Bundan birkaç gün önce, biz bu videoyu çekmeden birkaç gün önce Eren sosyal medya hesabından, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Görüntüde 5 tane kurt vardı ve kurtların bu bölgede görüntülendiğini, Eren'e birkaç kilometre uzaklıkta görüntülendiğini söyledi. Ben de hemen çıkıp yanına geldim çünkü neden beni hareketlendirdi bu durum? Gri kurtlar. Yani Evet. Türkiye'nin farklı yerinde de kurt görüntüleyen arkadaşlarımız var. Onların da emeklerine sağlık. Doğal hayatı görmek herkese çok büyük keyif veriyor. Bizim kendi ilimizde kurt yok derken, ben Balıkesir'de kurt yok derken gri kurtlarla karşı karşıya kaldık. Eren, hikayeyi bir izleyenlere anlatır mısın? Bu görüntüler nasıl elde edildi? Şimdi görüntüler bizim çoban arkadaşımız var, Kamil abi. Benim 2 tane köpeğim onda şu an. Benim değil, daha doğrusu artık onun oldu. O karşısında başka bir çoban arkadaş, aynı senle bizim gibi nasıl haberleşiyoruz. Tam karşısında başka bir keçi çobanlığı yapan bir abimiz ona atıyor kurtları. O da bana atıyor. Ama bölge bizim bölgemiz yani. Aşağıda. Bu yani, fotokopunu keçi çobanlığı yapan arkadaş mı kurmuş? Aynen. Güncel görüntü, tarih de var zaten Tabii üzerinde. canım, güncel, gerçek, hem iyi oldu. Yani Balıkesir'de kurt yok diyen çok bir kitle var. Evet. Burada kurt çok ve çobanların dediğine göre yani kurt yeni yok. Bundan 30 yıl önce de varmış. Ama şu an popülasyon daha çok. Popülasyon inanılmaz artmış. Eskisi gibi değil. Kurt sayısı çoğalmış. Şimdi değerli dostlar, bulunduğumuz bölgede çam ormanları var. Çam ormanlarından dolayı hem karacalar hem geyikler hem de ciddi anlamda domuz popülasyonunun yoğun olduğu bir yer. Ve benim dikkatimi şu çekiyor. Bozkır olan, yani orman olmayan bölgelerde görüntülenen kurtlar genelde biraz daha kızıl tonlardalar. Ve birazcık daha 70 santim, 75 santim civarlarında kurtlar. Bozkır'da yok mu büyük kurtlar? Muhakkak vardır. Ben şöyle bir şeye inanıyorum. Değerli takipçilerimiz de burada yorumlarla bize destek olurlarsa sevinirim. Hayır, tamam. Özellikle İran sınırına yakın olan noktalar, yani Ankara'dan ötesi diyelim. Yani daha doğrusu Kırşehir, Sivas, işte bu bölgelerde Kars görüntülenen kurtlar birazcık daha kahverengi tonlarda, toprak rengi tonlarındalar. Ama bu görüntülerdeki kurtlarda daha açık renkli, Evet. daha gri, aynı zamanda o kurtlardan biraz daha kemikli ve kalın geldiler bana açıkçası. Bayağı büyükler. Ve Yani 2 tanesi bunlardan da büyük. tedirgin yürümüyorlar. Dikkat et, mesela o görüntülerdeki birçok kurt hep böyle bir tedirgin. Çünkü ya tek ya Evet. 2 kurt var ve sürekli tedirginler. Kurt çok tedirgin bir hayvandır ama bunlar sanki buraların sahibi biziz, bu dağların sahibi biziz kadar Aynen. rahat yürüyorlardı videoda. Evet, onu herkes fark etmez ama. mi? Çok rahat takılıyorlar. Yani farkındalar güçlerinin. Aynen. Hiçbir Güçlüler. tedirginlik yok. Ve bu arada Birol, bana tam 20 dakika mesafede siyah kurt da görülmüş ama. Yani siyahımsı kurtlar var. Koyu Koyu Kırçıl ya ama diyelim. yok, bildiğin siyah diyorlar. yani atıyorum haydut tonlarında bir kurt Hayır, daha hayır. koyu. Koyu bildiğin siyah, Alaska kurtları gibi. Evet. Ama bir kişiden de duymadım bunu, birçok kişiden duydum. Bu da Alaçam tarafında, yani bana 20 dakika. Yani buna inanırım, bu kurtların görüntülerini gördükten sonra ihtimaller dahilindedir. Bu arada mesela Kızılcahamam, Ankara, Kastamonu, bu bölgedeki ormanlarda da ciddi anlamda iri kurtlar olduğu söyleniyor. Serkan Karametoğlu var orada, benim değerli dostum. O da Evet. gerçek bir iyi bir çoban köpeği üreticisidir. Aynı zamanda da kurtlara karşı meraklı bir adam.
O da bahsetmişti abi, ben bu bölgede gerçekten ciddi 85 santim. Çavuş, izleyenlere totonu döndün ya. Çavuş seninle ilgileniyor şu an. Aynen. 85 santim omuz yüksekliğinde kurdu bizzat gördüm dedi. Evet. Yani 85 santim çok ciddi bir ölçü arkadaşlar. Özellikle kurt gibi bir vahşi hayvan için inanılmaz bir değer. Ben bu videodaki 5 kurdun içerisinde büyük olasılıkla ikisi senin dediğin gibi Büyük. alfa erkek ve alfa dişi. Diğerleri de sanırım bir sonraki jenerasyondan gelen yavruları olabilir. Aynen. Yani benim bu yorumum. İstiyorum ki bu sürü bu bölgelerde ise biz bunların muhakkak senden Allah nasip ederse Alırız, tekrar inşallah. görüntüleriz. Güzel ve kaliteli bir foto kapan aldık arkadaşlar. Onu burada Eren'e bırakacağım. Gördüğünüz gibi videoyu çam ormanlarının içerisinde dedim açalım, nasıl bir doğada olduğumuzu da görün istedim. O foto kapanla birlikte birazdan gideceğiz. Arazide keşif yapacağız. O çoban arkadaşlarla da doğru lokasyonu, kurtların geçiş bölgesini alacağız. Ve özellikle yemleme yapmak istemiyorum. Yoksa bizim getirip leş, koku bırakma ihtimalimiz de vardı ama bu tilkilerin, çakalların, kargaların da bölgeye üşüşmesini sağlayacak. Aynen. Belki 10 günde alacağız, belki 20 günde alacağız, belki ilk günde alacağız görüntüyü. Ama ben foto kapanı uzun bir süre orada unutup mümkünse Rabbim nasip ederse o sürüyü tekrar görüntülemeyi çok istiyorum. Çünkü mevcut olan görüntü 10 saniyelik kısa bir görüntü. Çoban arkadaşta bunun uzun kısmı varsa onu da almaya çalışacağız. İnşallah vardır. Yoksa mecburen çok özel bir görüntü olduğunu düşündüğüm için buraya gelip video yapmak istedim. Çünkü ben bu renkte kurt Türkiye'de ilk kez görüyorum. Evet. Bilenler varsa, buna benzer bir kurt görüntüleyen internete atanlar varsa da söylesinler, izleyelim. Ben görmedim. Sen gördün mü hiç? Yok, ben şimdi bunları ilk defa gördüm ama bundan daha açık tonda özel olarak sana göstermiştim ya bir resim. Yüzleri daha açıkları da var. Yani bir çeşit kurt yok mu bu yörede? Bu benim gördüklerim. Bunlar mesela dediğin gibi koyu renk, iri, cüsseli. Bir de inceler var ama yüzleri çok açık. Peki. Yani bir çeşit kurt yok burada, ben onu biliyorum. Ama benim dediğim çakal değil, yine kurt. Abi onlar kurt yani, net kurt. Yo, Çakal ama hani adam sen zaten. açık yüzlü bahsettiklerim var ya, gözümle gördüm mesela. Peki sence bu beşli sürü Çavuş aralarını alan ekip olabilir mi? Bence öyle. Yani bakın Çünkü arkadaşlar, burada sürüler 3-3 geziyor. şurada çok ciddi bir yarası var Çavuş'un sırtında. Tedavi edildi. Şimdi ne derece görünüyor bilmiyorum. Yavaş yavaş toparlıyor. Burada çok ciddi bir yarası vardı. Yüzünün burasında var. Evet. Eren bir anda seslere, olaya hızlı bir şekilde dahil oluyor. O olayda nasıl yaşandı bilmiyorum. Eren'in evi şurası arkadaşlar. Karşısı. Hemen bakın. Ya Birol'cum, o olayı hemen kısa olarak tekrar öz geçeyim. Şimdi olay burada her akşam oluyor ama kurtu görebileceğim aklımda yoktu. Açık söyleyeyim. Çıktığımda mesela ben kurdu görürüm diye çıkmadım. Ve olay da geç saat oluyor ama bir bağırıltı var. Çünkü bunlar yok ikisi. Ses geliyor aşağı. Bu kısmın alt kısmında dere ağzı var. Bizim keçi de orada takıldığı Suya mı için. geliyor acaba kurtlar? Hayır, suya değil, keçi oradaydı benim. Ha. Keçiye dalıyor bizim prense. Boğazından dalıyorlar. Bu ikisi keçiyi kurtarıyor. Keçi çıkıyor oraya. Keçinin gece o saatte orada ne İşte işi var? benim prens kendi başına geziyor. Anladım. Ama bu olay ilk defa oldu. Çünkü bizim köpekler genelde açık geziyor zaten. 1 kilometre, 2 kilometre açılıyor. Keçiyle zaten 1 kilometre yoktu. 1 kilometre yok. O yüzden bunlar, ki ben yolda koştuğumda keçiyle karşılaştım. Keçide kan vardı. Ben onu düşünüyorum. Bunlar o şekil gitti. Kurtlara denk geldi. Sen gittiğinde 5 kurt Çavuş'u aralarına almış durumda mıydı? Hayır, 5'i değil. 3 tanesi çavuşu almış. Yerde çavuş. Tabii ben bunu karanlıkta görüyorum ama ay ışığı var. Yani bir lambayla falan görmedim. Seninki de iyi cesaret. Ama ben her zaman çıkarım gece. Ama sadece bana da sürpriz oldu. Kurtları gördüm. İlk defa yani köpeklerle bu şekil gördüm. Haydut sonradan mı gitti sence olay yerine? Hayır, haydut olay yerindeydi. Bence bunlar keçiyi çıkarttı. Keçi bir şekilde çöktü benim tahminim. Kurtlar keçiye çöküyor. Bunlar gidiyor. Ondan sonra ne oluyor o kısmını ben de bilmiyorum ama tahmin bu. Ama ben gidip gördüğümde keçiyle karşılaştım. Buradan koştum aşağıda. Bir de ayağımda terlik falan. Hiç aklıma gelmiyor ama bir şey olduğunu sezdim. Çünkü bizim hırçın bağlı. Sadece bu ikisi açık. Diğer köpekler bağlı. Dedim bir şey var. Çünkü köpekler çok yırtıyor kendini. Ulan bir gittim. Prens karşıma çıktı. Tamam dedim, bir şey var bu işte. Burası hafif kan olmuş, şu sırt kısmı, boynuz kısmı. Ondan sonra biraz daha bir baktım, böyle şey sesi geliyor. Hani çalı çalı sesleri var, evet, böyle. Çatır. Lan bir gittim. Çavuş alttan da, ben tabii gördüm. Aynı anda hemen refleks olarak bağırdım. Sonra bir durdular. Sonra ama o arada bu saniye içinde gördüğümde 2 tanesi de haydutu çekiştiriyor. Haydut buna yardım edecek. Müsaade etmiyor 2 tanesi. Ve
İki kurtta ondan olma ihtimali niye söylüyorum? İkisi de çok iriydi. O baş ve ortada ikinci sıradaki kurt çok iri. Yani bizim köpeklerden iri. Belki de kapan O tam zaman algılanmıyor. Görüntüyü buraya tekrar vereyim. İzleyenlerin de bir yorumlarını alalım. Sizce bunlar kaç santim civarlarındalar? Ben foto kapan kurduğumuz noktaya da şöyle bir şey yapalım diyorum. 90 santim yüksekliğinde bir çubuk yerleştirelim. Evet. Görüntüye eğer olur da kurtlar onu böyle doğal bir şey olarak görürlerse, rahatsız etmezse, bunu söz vermiyorum ama deneyeceğim arkadaşlar. Foto kapanı kurmaya gideceğiz birazdan Eren'den. En azından kurtların omuz yüksekliğinden ilgili bize bir veri olabilir bu. Evet. Yanından geçerlerse. Ama ben şöyle gördüğümde Birol, bizim çavuş 75 santim, haydut 76 santim. Mesela gördüğümde sal olarak da bir tık uzunlar ve en aşağıda şu kadar var kurtlar. Ve bu kurtlar mesela bizim köpekler atletik ya, bu kurtlar öyle atletik değil. İki tanesi bildiğin kalın. Yani bizim hayduttan daha kalın. Şu gövdeyi görüyor musun mesela? Evet. Kalın da abi, kocamandı ya. Ulan ben bir gördüm şaşırdım ama tabii korktum da. Ama ben şunu biliyorum. Ben eğer o gün aha domuz, aha çakal deyip gitmeseydim bu bir şey yapamayacaktı bir noktadan sonra. Çünkü bunu alıp yerlerdi, öldürürlerdi. Evet. Çünkü artık kafaya koymuşlar. Ne yapacak? 5 köpek kurdun arasında hiçbir şey yapamaz. hiçbir şey yapamaz. Kim ne derse desin. Ama 4 tane olsaydı, ben o gün koştuğumda hırçın bu ve bu hayal 4 olsaydı, ben o gün koştuğumda birine çökebilir, diğerleri de benim korkuma kaçacaktı ya. O zaman işte birini enseleyeceklerdi ama bayağı sahip çıkıyor bir kendilerine aile olarak. Bir de ikisi çok tecrübeli bir kurttu. Bu tabii. köpeklerde domuzla falan dövüşmüşlüğü var ama çok da tecrübeli değiller. Tabii kurt ilk kez konusunda. kurtla karşı karşıya geldiler belki de. Hani savaşma olarak. Haydut daha önce geldi mi? Sivas'ta, bizde değil de. Bu çavuş tecrübesi var ama kurtla yoktu. Şimdi yalan söylemeyelim. Ama domuz, ondan sonra çakal, bunlar da çok tecrübeliler. Ama kurda ilk defa denk geliyor. Okey, Buru, o zaman şöyle yapalım. Bu kadar güzel doğası olan bir yerde biz de elimizden geldiğince güzel görüntüler almaya çalışacağız. Evet. Foto kapanı sayımız 2 değil mi? İkisini de kurabileceğiz mi? 2 tane var. Sen getirdin değil mi? Getirdim, aynen. Getirdim. Hafıza kartı da getirdim. Süper. Pil de getirdim. Sen onun tarihlerini falan ayarlarsın. Hepsini herhalde. ayarlarız. O zaman ne yapalım? Köpekleri yerlerine bağlayalım. Tamam, Ondan koyalım. sonra gidelim arkadaşlar. Kurtların geçiş noktalarından ilgili bir keşif yapacağız Eren'le birlikte. O noktaya foto kapanımızı kuracağız. Ondan sonra döneceğiz. Bildiğiniz üzere Eren kendi YouTube kanalında yayınlamıştı. Eren'e de güzel bir haymana karası dişi hediye ettim. Bir tane de ondan ilgili bir video yapalım istiyorum. Burada da bazı projeler var birlikte yürütmeyi düşündüğümüz. Bunu bir ortaklık gibi değerlendirmeyin. Eren gerçekten güzel bir arkadaş. Yeni bir ilişkimiz gelişti. Biz de bu ilişkiyi dengeli bir şekilde götürmek istiyoruz. Amacım, burası gerçekten çoban köpekleri için bir laboratuvar. Ya bu kadar bu sözünü kestim. Bu projeyi istesen sen kendi yapabilirsin. Bahçem var. yapamam. İmkanım var. Hayır. İstersen yapabilirsin ama Test edemem. sen diyorsun ki bak burası daha uygun. Kesinlikle. Demek ki niye dürüst iş yapmak istiyorsun? Tabii. Şimdi mesela sen sürüde görev alacak bir köpek eğer biz insanlara satacaksak Evet. bu köpeklerin annesini ve babasını bizzat arazide deneyimlememiz lazım. Evet. Büyük köpek ayrı, kostüm köpeği ayrı. Ben istiyorum ki Eren'e şunu söyleyeyim. Dedim ki Eren, her birinin zevkini ve tadını al. Eğer senin de bu yönde düşüncen varsa, akbaşın iyisi de güzel. Evet. Haymana karasının iyisi de güzel. Çaparın iyisi de güzel. İyi mal adamı üzmez abi. Evet. Ya da gösterişli böyle eşek gibi bir çoban köpeğini de seviyorum. Hepsinin ayrı bir sempati duyanı var. Tabii canım. Herkes tutup da kangal ya da akbaş sevmiyor. Kimisi iri köpek seviyor. Benim de meram var iriyi, açık söyleyeyim, ama iyisine. İyisini aynen. Böyle yakışıklı olacak, güzel olacak, basarı düzgün olacak. Evet, amacımız da Eren'in burada gerçekten Türk çoban köpeklerinin iyi örneklerinden mümkünse en az birer çift oluşturmak, acele etmeden, hızlı hareket ederek, hata yapmadan güzel örnekleri görmek ve güzel örneklerin burada arazide nasıl performans sergilediğini izleyenlere Eren'in videolarla aktarmasını istiyorum. Evet. Bu Türk çoban köpeklerinin karakterlerinin tanınması adına bulamayacağımız bir ortam ve nimet, fırsat. Senin sosyal medyaya içerik üretiyor olman, böyle bir yerde yaşıyor olman, hayvanlara olan merakım, bir de iş köpeklerine olan merakım. Bu yönde beni de buraya çalışan köpekleri test etme ortamı olarak güzel bir alan oluştu. Ve güzel yanı Birol, biz dürüst yapacağız bu işi. Yaparız inşallah. Çünkü biz tutup bura kolay. Bana arıyorlar, kurt var vurulmuş. Gel köpeklerin önüne işte deneyelim. Mesela bu oldu. İsim vermeyeceğim ama var. Ben daha bir kere denemedim onu. Evet. Ben onu kabul etmiyorum. Gerçek olacak.
Aynen Hani öyle. sahte değil. Oluyorsa bu doğal bir karşılaşma, gerçek olsun. Yoksa yaralı kurdu alıp gelip köpekler boğu desek yakışmaz bro. Aynen kesinlikle. Hadi o zaman gidelim fotokapanı Tamam. kurmaya. Evet değerli dostlar, kurtların görüntülendiği bölgeye şu anda yaklaştık ama Eren ciddi bir ısı farkı var senin orayla burası arasında bile. Yüksekteyiz şu an, yükseğe geldik. 15 kilometre fark var ama ne kadar yüksek. Yalnız güzel bilgiler aldık. Birol şimdi onları size aktaracak. Evet. Fotokabanı görüntüsünü alan çoban arkadaşı Kalbimiz bulduk. temiz. Arkadaşlar yolun kenarında durduk. Bölgeye geldiğimizde dedik ki böyle bir köy arıyoruz diye sorduk. Mersem fotokapan görüntülerini alan çobanla tanıştık. Evet. Kendisi çok fazla videoya dahil olmak istemedi ama kısa bir röportaj çektik onunla birlikte. Evet. Bu anlamda da çok güzel oldu. Çünkü adam gerçekten bölgeyi çok iyi tanıyor. Ve ne kadar kurt da görmüş. Ciddi anlamda da keçilerinden ilgili bir sorunu var. Bölgede çok yoğun bir kurt popülasyonu olduğu için ve arazi diyor ki çok engebeli, çok sık, çok çalılık. Muhakkak ve muhakkak her sene diyor en az 20 ile 30 civarında Aynen. sürüsünden burada kurtlar keçi Kurtlar, yani alıyorlarmış. buradaki çobanlar kısaca kurtlara düşman. Adamlar bir yönden haklı. Benim haklı bulduğum kısım şu Birol. Çobanlar kurtları sevmiyor. Çünkü adam 30 tane sürüye 300 bin lira zarar. keçi geriyor. İşte koyun veriyor. Ama bizi anladı. Kesinlikle iyi niyetli bir adam olduğumuzu Evet. gördü ve işin ilginç tarafı çok kısa bir süre önce de beyaz kurt gördüm diyor abi. Evet, bir de şöyle zannetti Nasıl bir bölge bize. burası? Değil mi? Kurtları biz koruma altındayız. Hani işte korumak için geldik falan diye düşündük. Aslında biz sadece araştırmaya geldik. Aynen tabii ki de biz hiçbir kurt zarar görsün istemiyoruz ama bölgede ister istemez avcılar var. Domuz avlıyorlar. Bu domuz avcıların önüne kurt falan denk geldiğinde mutlaka kurtları da vuruyorlardır ama kurt zaten çok kendini sakınan, çekinen bir hayvan. Yani Aynen. böyle bam diye avcının önüne çıkacak bir hayvan değil. Ama Birol'cum sözünü kestim. Gördün değil mi? Köpek sıkıntısını. Evet. Yani Köpek gerçekten sıkıntısı var. şu bir gerçek. Kurtçu köpek beslemeyen kişiler otomatikman kurttan başı belada ve iyi köpek olmadığı için aslında kurtlar vuruluyor. Bence de öyle ama mesela biz diyoruz ki mesela ben abi köpek hediye edelim, verelim dedim. Ama kabul etmiyorlar. Niye etmiyorlar? Çünkü avcılar var, av kopayları var. Adam bir noktadan haklı. He, bu sefer de köpekler kupaylara saldırıyor. Aynen. Boğuyor. Benimkiler Avcılarla boğdu. düşmanlık çıkıyor. Benimkiler avcıların kopaylarını daha önce boğdu. Avcıyla problem yaşadık. Adama gittik köpek aldık verdik. Bu arada nasıl bir doğa baksana ya. Abi çok güzel. İnanılmaz. Yalnız buralarda var ya Birol sırtlarını da alabileceğimizi düşünüyorum ben. İnşallah nasip. Sırtlan da var çünkü bölgemizde. Yani Ne diye geçiyor? Anadolu sırtlanı mı? olabilir Çizgili ama sırtlan. mesela işin ilginç tarafı sırtlan sıcak bölgeleri seviyor diye biliyorum ben. Hayır Burası hayır soğuk. bro, Demek var ki var. alakası Burada yok. var sırtlan. Gören bir kişi değil, bir sürü kişi, hatta ölüsünü de görenler var. Bu Hani arada ölüsünü görmüş. değerli dostlar 2 ayrı noktaya fotokopan kuracağız. İnşallah görüntü alabiliriz nasip. Çoban arkadaştan kurtların geçiş noktalarından ilgili kabaca bilgiler aldık. Tabii ki de bu fix menü bir şey değil. Yani illa alacağız mı bu görüntüyü bilmiyoruz. Aynen. Ya nasip bro. Umarım şanslıyızdır, nasipliyizdir ve benim çok ilgimi çekti. Çünkü o 5 kurtta Bak direkt çobanı İnanılmaz. bulmamız bile Evet. nasip. Ben Aynen. sana söyleyeyim, herkesi bulup burada herkes de sana bilgiyi aktarmaz. aynen kesinlikle Tamam kameraya çıkmadı ama yine bize güzel bilgiler verdi reis. kesinlikle Yani verdi. Bir de bu kadar sağlıklı ve bu renkte gri tonlarda yani kızıl olmayan tonlarda kurt görüntüsü görmek, kendi memleketimizde görmek beni acayip Evet. heyecanlandırdı. yalnız şeyi de belirtelim Birol. Adam diyor ki bir yıl boyunca kapan koydum. Evet bir kez görüntü Bir aldım kez diyor. görüntü alabildim diyor. Yani ama her ay keçi veriyorlar kurtlara. Evet. Ve diyor ki keçiyi kurda verirken kurdu görmüyoruz biz diyor. Keçi bir anda kayboluyor ortadan Aynen. diyor. O Hani da enteresan. Düşün mesela bu sene diyor 20 tane keçimi aldı. Hiçbirinde nasıl aldığını göremedim diyor. Yani. Ne Aynen, kadar iyi bir göremedim avcı değil diyor. mi? Tabii ama bir de saklanacak yer de var abi. Sivas gibi düz açık yer değil. O yüzden burada 5 kat çok üst düzey köpek lazım. Hantal değil. Yani nasıl biliyor musun? Arazi Köpek uyumlu, evet. durmayacak abi. Çalışma kanatlı yüksek köpek lazım. Yani köpeklerin de aralarında şeyler var ya bro. Evet. Koku, iz takip eden Koku, köpek. ize girebilen üst düzey kurtçul itler lazım buraya. Aynen bak kupayların sesleri geliyor. Evet. Hadi gidelim fotokopanları kuralım Eren. Güneş batacak. Evet değerli dostlar. Şimdi şöyle ben size patikayı göstereyim.
Burası ormanın içerisine gidilen ve çok aktif olarak kullanılmayan bir yol. Çoban arkadaşın söylediğine göre kurtlar genelde bu noktadan böyle aşağıya doğru iniyorlar. Yola da çok yakın bir noktadayız şu anda, yani asfalta bir 100-150 metre civarındayız. Buradan karşı tepeye doğru geçiyorlar dedi. Böyle bir nokta bulduk. Birinci foto kapağını buraya koyacağız. Sonraki foto kapağını da başka bir noktada keşif bırakacağız ihtimalleri arttırmak için. Bismillahirrahmanirrahim deyip buraları iyi temizleyelim ki kuralım. şunlar sallandıkça görüntü almayalım boş. Aynen öyle. Şunu bir kapatalım. Ağacı takınca tekrardan açacağız. Umarım çalınmaz Eren foto kapanımız. Bro sen bilmiyorsun herhalde, ben dünyama anlayışlı yer vermem. Değil mi? Çalınır saçımız. Hayır, parasından değil, görüntüler gitmesin, çalışsın yani foto kapan. Yok, almazlar reis ya. Zaten resmen gelin çalın demişiz. Bence şu anda açı güzel. Sence Eren? Süper. Değil mi? Şu an Güzel. mi? Hayır, şimdi açacağız ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlatacağız. Aynen bro, güzel. İyi mi? İyi. Bence de güzel. Şunları biraz temizleyelim burayı açtıktan Aynen sonra. şunları da. Özellikle bunlar. Rüzgarda var ya, o ağaç sallanmaz inşallah. Hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim. Evet, foto kapan şu anda devrede. Şurada eğelim. Evet değerli dostlar, ilk foto kapanımızı şu noktaya kurduk. Hafif de böyle çapraz bir açı verdik. Ya nasip deyip ikinci noktaya doğru Alacağız burayı. İnşallah adamın bir yılda alamadığını biz bir haftada inşallah. Yıl 2044 geliyormuşuz foto kapanın başına. 20 sene sonra Eren kurt görüntüsü var mı? Hala yok. Ama umudumuzu yitirmiyoruz esnafla. Aynen. Nasip bakalım. Ya Eren, senden her şey maceralı, aksiyonlu, yemin ediyorum. Yani. Evet. Gerçekten keyifli. Değerli dostlar, ilk noktadan yaklaşık 1,5-2 kilometre ötede farklı bir noktaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi her yer burada dik çam ormanları. İkinci noktada da böyle birazcık daha ümidimiz yüksek açıkçası. Şu anda 3 farklı noktada foto kapan olmuş olacak. Bir kurtların ilk görüntüye girdiği yerdeki foto kapan aktif. İkinci noktaya Eren'in foto kapanı kurduk. Şimdi üçüncü noktaya da bendeki foto kapanı kuracağız. Ama Bakalım biz yani yemeksiz kuruyoruz. Evet. O da var. Yemek Koku yok, koku yok. Adam mesela bir yılda bir footage almış, görüntü. Onda Nasıl? da yemek yok. Yani bir böyle deneyelim. İlk bir hafta 10 gün. İkinci gün gerekirse ben sana komple bütün bir dana koyarım kanka oraya. Çakarız yere. Dana çok pahalı Traktörle kaçar ya. getiririz, problem yok. Kuzu da buluruz. Kuzu koyun da değil buluruz, ya, domuz da sakatat buluruz. alırız. Aynen. Domuz sakatat. Yere çakarız, sabitleriz, alıp götüremez hayvanlar. O tarz olduğunda %100 görüntü alırız arkadaşlar ama şey yapmak istiyoruz, yani doğal bir görüntü alalım istiyoruz. Evet. Bir de ondan önce tilkilerle, çakallarla ve yırtıcı kuşlarla foto kapanı böyle dolduralım istemiyoruz. Ama baktık doğal olarak alamıyoruz. Doğal geçiş noktalarından alamazsak mecburen Aynen. koku deneyeceğiz. Aynen. İkinci aşamada da onu yapacağız. Hadi bakalım ikinci noktaya doğru devam. Evet değerli dostlar, son foto kapanını da şöyle yol kenarında bir noktaya kurduk. Bölgede aktif olarak domuzlar geçmişler ve burada yolda izleri vardı. Eren de dedi ki ya nasip ya kısmet, bunu da dedi buraya kuralım. Aynen, iyi oldu. Diğer aynı bölgeye kurmadığımız, çünkü şansımız daha fazla olur. Aynen. Biz çoban arkadaşın yanına gittik. Bulduk. Her şey güzeldi. Ta ki biraz ürktü adam bizden. Kurtları takip edip deyince milli parklar falan zannetti. Hani biz kurtları korumak istiyoruz çünkü bu insanlar kurtlara düşman. Kurtlarla başı büyük derecede belada, nefret ediyor. O yüzden videoya çıkmadı. Keşke milli parkları hiç karıştırmasaydık. Her şey güzel olacaktı. Neyse. O görüntüyü umarım alırız ondan. Bence Eğer de. onu da alırsak orada iki bölgede iki kapanımız var. Bir tane de burada. Ya otomatikman şimdi ilk kez birisi olarak gidiyorsun, bir anda elinde foto kapan görüntüsü var. Kurt görüntüleyeceğiz diyorsun. Adamın tedirgin hissetmesi normal. Tabii bir de çoban adam. Adam kurtları sevmiyor. O zannetti ki otomatikman biz kurtları korumak için oradayız. Adam hani korkuyorlar dostum, çekiniyorlar. Yörede bazı insanlar dışarıdan gelen insanlardan Domuzların izini görüyor çekiniyor. musun? Evet. Bak, İyi bayağı bak, domuz kesmiş izini domuz. ayırt edebiliyorsun kral. Bak bu büyük bir domuz ha bir de. Aynen. Ama ben Tamam, daha geçmiştir. büyüklerini gördüm. Bu kadar ya, kaç 250-300 kilo domuz görmüşümdür ha burada. Kanka Yani şu 3 doğanın kişi güzelliğine kaldıramayız. Baksana ya, ne kadar Abi, güzel bir doğa. Ama gerçekten doğası müthiş bu ya. Evet, yavaş yavaş gün batımına doğru geldik. Eren artık senin çiftliğe doğru geçelim. Aynen. Köpeklerin oradan videomuzu kapatalım. Foto Aynen. kapanları kurduk. Nasibimiz de varsa zaten göreceğiz, Evet, çekeceğiz, bu bölgedeki alacağız. bu Türkiye'de genel olarak şu ana kadar yayınlanan kurt görüntülerinin arasında farklı bir kurt
görüntüsü Evet. yakalamış çoban arkadaş. İnşallah biz de aynı bölgeye geldik. O bölgenin yakınında birkaç kilometre uzağında bir iki noktaya foto kapan kurduk. Bakalım. Aynen. Nasip. Nasibimiz de varsa zaten. Ben inanıyorum sende biraz nasip var ama şans var. O adamı çünkü bulmamız kolay değildi. Sade nasibimizi biraz Baltaladık. yanlış stratejiyle kapattık. Adam aslında röportaj yapabilecek adam. Yani adam Evet. başına neler gelmiş neler adam anlatıyor. Diyorlar kurt yok kurt yok diye. Adam diyor kurt gelmiş. 2 ay önce kurt yemiş. Sonra bir daha kurt saldırmış. Adam yılda 30 keçi veriyorum diyor. Aynen. Abi. Aynen. Biz adamın bir numaralı düşmanının sempatizanı olduğumuz için birazcık sıkıntıya He, düştük. hoşlanmadı. Yapacak da bir şey yok. Kurtçul köpeği de anlatmaya çalıştık. Dinlemedi abi. Ama iyi niyetli bir insan ya. Ya çok iyi çok. Ama Sınır biraz yok ön onda. yargılı yaklaştı. Evet. Sıkıntı yok. En son Kamil abi de aramış ya. Demek ki bayağı ürkmüş adam bizden. Neyse belki izler videoyu, art niyetli çocuklar olmadığımızı görür. İnşallah. İnşallah. Biz hani aslında ona faydamız olurdu. Hem onu insanlar tanırdı. Emekçi biri sonuçta. Kesinlikle. Ama bakalım nasip. Umarım daha sonra belki seninle çekim yapmak ister. Hayırlısı. Bu videoyu da gör inşallah. Abi buradan sana da selam gönderiyoruz. O Eğer zaman izlersen. yavaş yavaş çiftliğe doğru Aynen gidelim. geçelim. Hadi devam. Ben ne konuşacağım? O ekip arkadaşları da bizi bekliyor. Bütün kadro Aynen. tamam. Yalnız orayı dağıtmışlar bak. Böyle hemen toparlıyorsun anında da dağıtabiliyorlar bunlar. Like krallar ne yapıyorsunuz? Uy. Haydi babam. Hadi bakalım. Nerede kurtlar? Nerede kurtlar he? Haydi tut. Hadi. Gelsin. Gel. Çabuk. Nerede kurtar diye. Nerede kurtlar? Hadi. Nerede kurtlar? Ama o şey güzel değil miydi? Orada bıraktı. Aynen, Ne ne kadar güzel sürede koşuyor. geldiler. Ama gitmesi değil Birol. Gelmesine dikkat ettin mi? Aynen 1 saat yoktular piyasada. Bir saat belki de bir 40 dakika yoktu. Bir 30-40 dakika. 20 dakika için beni mi kıracaksın ya? Tamam bro. 1 saat yoktular. Lan arabaya işe mi oğlum? İz bırakıyor. İyi oldu ama Evet. kapanları koyduk. Değerli dostlar, bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geldik. Eren'le birlikte günü batırdık. Güneş şu anda battı. Son dakikalar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Birol'cum? Ben de foto kapan koydum. En fazla 15 dakikamı aldı. Biz nasıl bu kadar saat kaldık? Ben anlamış değilim. 3 tane foto kapan için bu kadar akşam geç döndük. Gerçekten yani bütün gün bununla uğraştık. Umarım hani sizler de izlerken zevk alırsınız. Bayağı uğraştık çünkü bu video için. Beni heyecanlandıran bir konuydu. Yani o 10 saniyelik görüntü bizim bu kadar aksiyonu yapmamızı yeterli Evet. güzellikte bir görüntüydü. Eminim izleyenler de inşallah bu görüntünün üzerine yeni kurt popülasyonlarını burada görüntüleyebilirsek çok daha mutlu olacaklardır. İnşallah nasibin açık Aynen. ama inşallah Değerli olur. dostlar, beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.